Belki de insanlığın henüz tam olarak tanımadığı en büyük yer başka bir gezegende değil, tam da yaşadığımız dünyanın üzerinde. Her gün uydular tarafından görüntüleniyor. Haritalarda sınırları çiziliyor, milyonlarca insan onun adını biliyor. Ama buna rağmen onun içinde neler yaşadığını kimse tam anlamıyla bilmiyor. Burası Amazon yağmur ormanları. İlk bakışta sadece devasa bir orman gibi görünebilir. Fakat bilim insanları için Amazon başlı başına yaşayan bir dünyadır. Yaklaşık 5,5 milyon kilometre kareyi kaplayan bu olağanüstü ekosistem 9 farklı Güney Amerika ülkesine yayılır. En büyük bölümü Brezilya sınırları içinde yer alsa da Peru, Kolombiya, Bolivya, Venezuela, Ekvador, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası'nın da önemli bir kısmını içine alır. Bu büyüklüğü hayal etmek kolay değildir. Amazon neredeyse tüm Batı Avrupa'dan daha geniş bir alanı kaplar. İçinde binlerce nehir, sayısız göl, bataklıklar, dağ etekleri ve birbirinden tamamen farklı yaşam alanları bulunur. Bu nedenle Amazon'u tek bir orman olarak düşünmek aslında gerçeği tam olarak yansıtmaz. Burası birbirine bağlı yüzlerce farklı ekosistemin oluşturduğu devasa bir yaşam ağıdır. Ve bu ağ milyonlarca yıldır durmaksızın çalışmaktadır. Bugüne kadar bilim insanları Amazon'da yaklaşık 40 bin bitki türü, yaklaşık 16 bin ağaç türü, yaklaşık 1300 kuş türü, 430'dan fazla memeli türü, 400'ü aşkın amfibi, yaklaşık 3000 tatlı su balığı türü ve milyonlarca böcek türü tespit etti. Ancak bu rakamlar kesin sayılar değildir, çünkü her yıl bilim dünyası için tamamen yeni canlılar keşfedilmeye devam ediyor. Yeni bir kurbağa, daha önce hiç görülmemiş bir böcek, bilinmeyen mantarlar, yeni örümcek türleri ve hatta daha önce bilim tarafından tanımlanmamış memeliler bile zaman zaman kayıt altına alınıyor. Bu durum çok şaşırtıcı görünebilir. Sonuçta insanlar uzaya araç gönderebiliyor, Mars'ın yüzeyini ayrıntılı şekilde haritalayabiliyor, okyanusların derinliklerini araştırabiliyor. Peki neden dünya üzerindeki bu devasa orman hala tam olarak keşfedilemedi? Bunun en önemli nedeni Amazon'un büyüklüğü değildir. Asıl sebep içine girmenin son derece zor olmasıdır. Yoğun bitki örtüsü. Bazı bölgelerde güneş ışığının bile toprağa ulaşmasını engeller. Yüzlerce kilometre boyunca uzanan alanlarda yol yoktur, köprü yoktur, yerleşim yoktur. Bazı noktalara ulaşmanın tek yolu saatlerce nehirlerde ilerlemek ya da helikopter kullanmaktır. Üstelik Amazon her mevsim aynı değildir. Yağışlarla birlikte nehirlerin seviyesi metrelerce yükselir. Bazı ormanlar aylar boyunca tamamen su altında kalır. Haritalar sürekli değişir. Geçiş yolları kaybolur, yeni göller oluşur. Eski patikalar ise görünmez hale gelir. İnsan için son derece zor olan bu koşullar doğa için mükemmel bir koruma kalkanıdır. İşte bu yüzden Amazon'un bazı bölgelerine modern bilim insanları bile yalnızca birkaç kez ulaşabildi. Hatta hiç ayak basılmamış alanların hala var olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları artık yalnız yoğun ağaçların oluşturduğu yeşil bir çatının altında ilerliyorsunuz. Güneş ışığı yere ulaşmakta zorlanıyor. Her taraftan farklı sesler geliyor. Kuşlar ötüyor, kurbağalar bağırıyor, böcekler hiç durmadan vızıldıyor. Ama bütün bu seslerin arasında hiç tanımadığınız başka bir ses daha var. Belki de bilim dünyasının henüz adını bile koymadığı bir canlıya ait. İşte Amazon'u dünyanın en gizemli yeri yapan şey tam olarak budur. Bilim insanları Amazon yağmur ormanlarının yeryüzündeki en büyük biyolojik çeşitlilik merkezi olduğunu düşünüyor. Ancak bugün bile bu olağanüstü yaşamın tamamı kayıt altına alınmış değil. Her yıl araştırma ekipleri Amazon'un farklı bölgelerinde yeni canlı türleri keşfetmeye devam ediyor. Bazen daha önce hiç görülmemiş bir kurbağa, bazen yalnızca birkaç santimetre uzunluğunda bir balık, bazen de tamamen yeni bir böcek veya örümcek türü. Bilimsel literatüre ilk kez ekleniyor. Bu keşifler bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Amazon tam anlamıyla keşfedilmiş bir yer değil. Peki neden? Çünkü burada yaşayan canlıların büyük bölümü
insanlardan saklanmak için milyonlarca yıl boyunca evrimleşti. Bazıları yalnızca geceleri ortaya çıkar. Bazıları ise yaşamının neredeyse tamamını ağaçların onlarca metre yukarısındaki dallarda geçirir. Öyle ki bazı hayvanlar hayatları boyunca neredeyse hiç yere inmez. Kimileri ise toprağın altında, çürüyen yaprakların arasında ya da nehir diplerindeki çamurun içinde yaşar. Bu nedenle araştırmacılar aynı bölgeye defalarca gitse bile her seferinde tamamen farklı canlılarla karşılaşabilir. Üstelik keşfedilmeyi bekleyen canlılar yalnızca büyük hayvanlar değildir. Bilim insanlarına göre henüz tanımlanmamış türlerin önemli bir kısmını böcekler, mantarlar, parazitler, mikroorganizmalar ve küçük omurgasızlar oluşturuyor. Her biri ekosistemin görünmeyen kahramanlarıdır. Çünkü bir ormanın sağlıklı kalmasını sağlayan yalnızca jaguarlar ya da anakondalar değildir. Toprağa dönüştüren mantarlar, bitkileri tozlaştıran böcekler, yaprakları ayrıştıran mikroorganizmalar ve sayısız küçük canlı Amazon'un yaşam döngüsünü sessizce ayakta tutar. Son yıllarda bilim insanları yalnızca canlıları gözlemlemekle yetinmiyor. Artık çevresel DNA adı verilen gelişmiş bir yöntem de kullanılıyor. Bir damla nehir suyu, bir avuç toprak, hatta düşmüş bir yaprak bile o bölgede hangi canlıların yaşadığına dair genetik izler taşıyabiliyor. Bu yöntem sayesinde hiç görülmeyen bazı türlerin varlığı bile tespit edilebiliyor. Fakat bu teknoloji bile her soruya cevap veremiyor. Çünkü Amazon insanlığın karşılaştığı en karmaşık doğal sistemlerden biridir. Yoğun bitki örtüsü, şiddetli yağışlar, sürekli değişen nehirler, zorlu arazi koşulları araştırmaları oldukça güçleştiriyor. Bazı bölgelerde aylarca kamp kuran bilim insanları eve yalnızca birkaç yeni örnekle dönebiliyor. Ama bazen o birkaç örnek yani bilim tarihini değiştirebiliyor. Çünkü tek bir yeni tür bir ekosistemin nasıl işlediğini anlamamızı sağlayabiliyor. Yeni ilaçların geliştirilmesine katkı sunabiliyor. Hatta yaşamın evrimi hakkında daha önce bilmediğimiz ipuçlarını ortaya çıkarabiliyor. İşte bu yüzden Amazon'da yapılan her keşif sadece yeni bir hayvan bulmak anlamına gelmez. Aynı zamanda doğanın nasıl çalıştığını biraz daha anlamak demektir. Belki de şu anda Amazon'un ulaşılması neredeyse imkansız bir köşesinde, bilimin henüz hiç tanımadığı bir memeli, daha önce kaydedilmemiş bir kuş ya da bambaşka bir yaşam formu sessizce varlığını sürdürüyor. Ve belki de insanlık onları keşfetmeye çalışırken onlar milyonlarca yıldır bizi hiç fark etmeden yaşamlarına devam ediyor. Bir sonraki bölümde Amazon'un en gizemli sakinlerinden bazılarını ve bilim insanlarını hayrete düşüren sıra dışı özelliklerini yakından inceleyeceğiz. Amazon'un en büyük sırrı henüz keşfedemediğimiz canlılar değildir. Asıl sır milyonlarca yıldır hiç durmadan çalışan bu dev yaşam sistemidir. Her ağaç, her nehir, her mantar, her böcek ve gözle göremeyeceğimiz kadar küçük mikroorganizmalar birbirine görünmez bağlarla bağlıdır. Bu bağlardan yalnızca biri koptuğunda bütün sistem etkilenmeye başlar. İşte bu yüzden Amazon sadece Güney Amerika'nın bir yağmur ormanı değildir. O, dünyanın en büyük yaşam laboratuvarlarından biridir. Atmosfere salınan karbonun önemli bir bölümünü depolayan, milyarlarca ton suyu gökyüzüne taşıyan, kendi yağmurunu kendi oluşturan ve sayısız canlıya ev sahipliği yapan olağanüstü bir ekosistemdir. Ancak bugün bu eşsiz dünya hiç olmadığı kadar büyük bir baskıyla karşı karşıya. Ormansızlaşma, kontrolsüz madencilik, yasa dışı ağaç kesimleri, büyük ölçekli tarım alanlarının açılması ve iklim değişikliğinin etkileri Amazon'un doğal dengesini her geçen yıl biraz daha zorluyor. Kaybedilen yalnızca ağaçlar değil, henüz keşfedemediğimiz türler, çözemediğimiz genetik sırlar, belki gelecekte insanlığa umut olabilecek ilaçlar ve milyonlarca yıllık evrimsel miras da sessizce yok oluyor. Düşünün, bilim insanlarının adını bile koyamadığı bir canlı, insanlık onu hiç tanıyamadan sonsuza kadar yeryüzünden silinebilir. Bu ihtimal Amazon'u korumanın neden yalnızca çevresel değil, aynı zamanda bilimsel ve insani bir sorumluluk olduğunu da gösteriyor. Fakat bütün bu zorluklara rağmen umut hala var.
Bugün dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, koruma ekipleri, yerel halklar ve doğa gönüllüleri Amazon'un geleceği için birlikte çalışıyor. Yeni koruma alanları oluşturuluyor. Uydu sistemleriyle ormansızlaşma takip ediliyor. Kaçak avcılıkla mücadele ediliyor. Bilim insanları her yeni keşifle birlikte bu olağanüstü ekosistemi daha iyi anlamaya çalışıyor. Çünkü bir yeri koruyabilmenin ilk şartı onu gerçekten tanımaktır. Belki de Amazon bize yalnızca doğayı öğretmiyor. Sabretmeyi, merak etmeyi, henüz bilmediğimiz şeylerin peşinden gitmeyi ve yaşadığımız gezegenin ne kadar olağanüstü olduğunu da hatırlatıyor. Uzayın derinliklerinde yaşam ararken belki de en büyük keşifler hala dünyanın en büyük yağmur ormanının gölgeleri arasında bizi bekliyor. Kim bilir, belki bu belgesel yayınlandıktan sonra bile Amazon'un derinliklerinden yeni bir canlı türünün keşfedildiği haberi gelecek. Çünkü Amazon henüz son sözünü söylemedi ve büyük olasılıkla uzun yıllar boyunca da söylemeyecek. Bizler ise onun anlattığı hikayeyi dinlemeye, anlamaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız, bilimin, doğanın ve keşfedilmeyi bekleyen dünyanın en etkileyici hikayelerini birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basarak bu belgeselin daha fazla doğa meraklısına ulaşmasına katkıda bulunabilir. Bildirimleri açarak hazırlayacağımız yeni belgesellerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdi ise sözü sizlere bırakıyoruz. Sizce Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde hala bilim dünyasının hiç bilmediği büyük memeliler ya da tamamen yeni canlı türleri yaşıyor olabilir mi? Yoksa keşfedilmeyi bekleyen canlıların çoğu artık yalnızca küçük böcekler, mantarlar ve mikroorganizmalar mı? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de en ilginç fikir bir sonraki belgeselimizin konusu olacak. Bir sonraki keşif yolculuğunda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.